Herkese merhaba, tekrar hoş geldiniz. Almanya'nın habercisi devam ediyor. Ben Cumhur Eşin, 13 seneden beri Almanya'da yaşıyorum ve Almanya'daki birikimlerimi sizlerle paylaşmaya gayret ediyorum. Kültürler arası yetkinliğinizi inşallah bu vesileyle biraz daha geliştireceğim. Bugünkü konumuz da adab-ı muaşeretle alakalı. Özellikle Almanya'da yaşamak isteyenler, Almanya'daki ana akımın kültürünü, yaşam biçimini merak edenler için çok önemli bir konumuz var. Sonuna kadar izlemeyi sakın unutmayın. Bugünkü konumuz Türkiye'de pek muadili olmayan bir konu. Yani sadece benzeri bir ifade var. Başlıktan da görebileceğiniz gibi aslında değişik bir konu. E, Benzeri ifadeden başlayayım Türkiye'deki. Türkiye'de mesela bir etkinliğe gittiniz. O etkinliğe davetlisiniz. Oraya ulaştınız. Ev sahibiyle konuştunuz. Ve herhangi bir şekilde o bir yemek olabilir. Onun dışında bir toplantı olabilir vesaire. Oradan kalkma vaktiniz geldi. Yani siz planladığınız saatte veya plansız bir şekilde oradan ayrılmak istiyorsunuz. Siz çok hızlı bir şekilde ayrılırsanız mesela oradan zengin ayrılışı olarak ayrıldığınız söylenebilir. Tabii bu benzeri bir ifade. Yani benim anlatacağım hususun aslında Türkiye'de tam olarak bir muadili yok. Ve zengin kalkışı da aslında genelde nötr ve aslında çoğu kez de şaka yolu söylenen bir ifade. Almanya'da ise benim vereceğim konu, aktarmak istediğim bilgi çok daha farklı. Burada genelde şöyle bir şeyden bahsediyor. Yani bir etkinlik düzenlenmiş, bir davet var. Oraya siz davetlisiniz, gittiniz, zaman geçirdiniz ve ondan sonra oradan ayrılma vaktiniz geldi. Böyle bir durumda herhangi bir şekilde veda etmeden, yani ev sahibiyle birlikte tekrardan buluşup konuşup ondan veda etmeden, ondan ayrılmadan önce eğer ayrılırsanız ve oradan toz olursanız, Almanya'da böyle bir deyim var. Yani e, burada Polnischer Abgang deniyor. Yani Polonyalı ayrılışı gibi çevirebiliriz ama aslında manasına baktığınızda veda etmeden, birinden, ev sahibinden ona veda etmeden ayrılmak, toz almak, toz olmak manasında olumsuz bu ifade bu. Bu olumsuz ifadenin enteresan bir tarihsel yönü de var. Aynı zamanda coğrafi olarak da kısaca bakabiliriz. İlginizi çekebilir diye düşünüyorum. Bu e, Almanya'da söylenirken Polonya veya Polonyalı veya Leh ayrılışı olarak söyleniyor. Eskiden Leh kelimesi daha fazla kullanılıyordu. Artık pek fazla kullanılmadığını fark ediyorum. Enteresan bir şekilde buna İngiltere'de İrlanda ayrılışı, İrlanda toz olması veya Fransız toz olması deniyormuş. Fransa'da buna İngiliz toz olması, İngiliz ayrılışı deniyormuş etkinliklerden. Şimdi burada dikkatinizi bir şey çekmiş olabilir ben örnekleri verirken. E, Tam olarak bunun kökeni bilinmese de kuvvetle muhtemel şöyle bir şey var. E, Muhtemelen savaş zamanlarından kalma ezeli düşmanlıklardan dolayı bu dilsel bir yansıma. Yani insanların dilinde bu bir deyim olarak kalmış diye düşünüyorum. Verdiğim örneklerden zaten anlamışsınızdır. Almanya'nın Polonyalılarla, İngilizlerin Fransızlarla, Fransızların İngilizlerle, İngilizlerin İrlandalılarla olan tarihi düşmanlıklarını zaten biliyorsunuz. Buradan kalma bir düşmanlıktan dolayı dile böyle bir yansıma olmuş olabilir. Her halükarda ben size neyi anlatmak istiyorum şimdi? Ona döneceğim. Bütün bu bilgilendirici açıklamalardan sonra şunu anlatmak istiyorum. Almanya'daki adab-ı muaşerete yine hakim olmak istiyorsanız şunu aklınızdan çıkarmayın. Herhangi bir yere etkinliğe gittiniz, bir yere davetlisiniz. Davetli olduğunuzda tabii ki oraya vardığınızda muhtemelen ev sahibiyle önce bir konuşacaksınız, merhabalaşacaksınız, selamlaşacaksınız. Buraya kadar tamam. Yani bu muhtemelen yapacağınız bir şey. Ama diyelim ki ayrılmadan evvel bir anda acil bir şey oldu ve vedalaşamayacak durumdasınız. Bu Türkiye'de olabilecek olan bir şeydir. Yani acil bir durum oldu denir ve o ayrıldı, gitmek zorunda kaldı vesaire. Bize söyledi, bize haber verdi gibi. Bu Almanya'da olmaz, kesinlikle kabul görmez bir mazeret diyebilirim size. Yani Almanya'da herhangi bir yere davetliyseniz oraya gittiğinizde nasıl ki oraya vardığınızda, etkinliğe vardığınızda etkinlik sahipleriyle selamlaşıyorsanız, konuşuyorsanız oradan ayrılmadan evvel de ev sahipleriyle veya organizasyonun sahipleriyle mutlaka konuşup onlarla vedalaşmanız lazım. Bu olmazsa olmaz bir konudur Almanya'da.
Bunu yapmazsanız çok büyük bir saygısızlık olarak gözükür. Yani insanlar bu konuda çok ciddi bir şekilde kodlanmıştır küçüklüğünden itibaren. Bunu yapmaktan kaçının ve mutlak surette herhangi bir etkinliğe gittiğinizde, herhangi bir davete gittiğinizde, herhangi bir organizasyona gittiğinizde, oraya gittiğinizde ev sahipleriyle selamlaşmanız gibi vedalaşmaya da çok önem verin. Buraya mutlaka zaman ayırın ve o insanlarla 2 dakika bile olsa, 1 dakika bile olsa görüşüp onlarla vedalaşın ve ondan sonra o mekandan, o organizasyondan ayrılın. Bu çok önemli bir husustur Almanya'da. Bunu yapmayı sakın unutmayın diyorum. Bu vesileyle Almanya'daki entegrasyonunuz için, uyumunuz için çok önemli bir konuyu da sizlerle paylaşmış oldum. Umarım sizlere faydası olur diyorum. Sonlara yaklaşırken sizin için en uygun olan video gene ekranda gözüküyordur. O videoyu da izleyip bilgilenmeyi sakın unutmayın diyorum. Eğer sorularınız varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Onları da cevaplamaya gayret ederim. Videoları beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı sakın unutmayın. Sizlerin sayesinde inşallah daha büyük kitlelere ulaşma imkanı olacak diye düşünüyorum. Kültürler arası yetkinlik meselesi çok önemli. Sadece Almanya için değil, Batı ülkelerini anlama konusunda Almanya önemlidir. Bence mihenk taşı diyebiliriz. Almanya'yı anladığımızda, kültürel kodlarını çözdüğümüzde Batı dünyasının önemli bir kısmının aslında kültürel kodlarını çözmüş oluyoruz. Bu vesileyle de önemini tekrardan vurgulamak istedim. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın diyorum.